Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Örgülüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz gibi bakın şöyle bir patik çalışması yapacağız. Gayet şık duran sade bir çorap yapımını detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Şimdi malzeme olarak hemen malzemelerimin tanıtımına geçeyim. Burada Ören Bayan Dora'nın patiklik ipini alabilirsiniz. Zaten bir tane ipten arkadaşlar rahatlıkla bir çift patiği çorabı örebilirsiniz. Şu şekilde 5 şiş ile yapacağım ben. Bakın 5 tane 2,5 numara 20 santim uzunluğunda arkadaşlar. Ve kullanacağım malzemelerim, en son çorabın bitiminde etamin iğnesini kullanacağım. Böyle bir iğnem var. Ve arkadaşlar işaretleyicileri alabilirsiniz. Toplamda topuk kısmında işaret yerleştireceğim. Şöyle elinizde toplamda 3, 6, 7, 8 tane işaretiniz bulunsun. Bu şekilde 8 işaret alıp işaretleyicimi kullanacağım. Ve şu kısımda da arkadaşlar mezuramı kullanacağım. Ölçü vermek için, burayla şu kısmı ölçmek için. Evet, şimdi başlayalım. Başlamadan önce de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum tabii ki. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Şimdiden beğenen, yorum yapan ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Kaç numara çalışıyoruz derseniz 38 numarada çalışacağım ben. Ve şu anda bunu yaparken arkadaşlar 56 ilmekle başladım ben. İlmek atmayı da öğreteceğim sizlere. 56 ilmekle başladım. 38 numaraya 56 ilmek ise bakın ipinize göre, şişinizin kalınlığına göre numarasını verdim. Hangi ip olduğunu söyledim. Ona göre ilmeğimi attım. Eğer şişiniz kalınsa, 2,5 numaradan kalınsa, ipiniz ince ise aynı sayıda atabilirsiniz. Fakat ipiniz kalın, şişiniz de arkadaşlar kalınsa ilmek sayınızı düşürün. Çünkü 56 ilmek atacağım, 57 ilmek atacağım ben. Birebir atmış olursanız hem şişiniz hem ipiniz büyük numarada olursa arkadaşlar büyük bir patik örmüş olursunuz. Evet, şimdi dilerseniz başlayalım. Bu hatırlatmayı da yapmak istedim. Çünkü birebir örmediğimiz zaman örgülerde patiğin boyutunda arkadaşlar tabii ki de farklılıklar olacak. Başlayalım hemen. Şimdi bakın belli bir miktar 57 ilmek atacağım için yumağımdan ayırdım. Yumağımdan gelen ipimi bakın baş parmağıma şu şekilde doladım ve ayırdığım ipim burada. Şimdi arkadaşlar ayırdığım ipimin, bakın buradaki ipimi baş parmağıma bu şekilde geçirdim ve tuttum. Şimdi burada 57 ilmek atacağız. Nasıl yapacağız onu göstereceğim. Bakın buradan alıyorum ipimi, karşı taraftan geçirdim. Buradan giden ipimin dış kısmından aldım ve buradan bu şekilde çıkarıyorum. Şimdi bir tane ilmeğimi aldım. Bir tane ilmek aldıktan sonra gerisi kolay yapılıyor. Şimdi şöyle bir netleyeyim hemen. Evet. Bakın tekrardan gösteriyorum. Buradan alıyorum. Karşı taraftan alıyorum. Ve çekiyorum. 2. Buradaki ipinizi çok sıkmadan arkadaşlar, ilmeği çok sıkmadan yapmaya çalışın. Gevşek bırakın. 3. Bakın aldım. 4. Bilen arkadaşlarım zaten ilmek almayı biliyor. Almayanlar için gösteriyorum. Alamayanlar için. Şimdi buradan geçirdim, bakın dıştan içe doğru, yukarıya doğru çaprazlamasına geçirdim ve karşı taraftaki ipten bu şekilde geçerek çıkardım ilmeğimi. Toplamda 57 tane ilmek atacağız. Şimdi arkadaşlar ben 5 tane şiş, 4 tane şişle örüp bir tane şişle öreceğim. Toplamda 5 oluyor. 4 şişin üzerine ilmeklerimizi eşit bir şekilde dağıtacağız. Yani şu anda 56 tane ilmeğim olacak. Ve 14 yaptığım zaman arkadaşlar 4 tane ilmeğe pay etmiş olacağım. Bir tanesi 15 olacak. Sonrasında o ilmeği orada atlatarak birleştirme işleminde kullanacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14.
14 tane ilmeğimi bu şekilde ördüm. Tekrardan ikinci şişimi alıyorum. 14. İkinci şişime 28 ilmek, yani bir 14 tane daha yapıp 28 ilmeğe çıkarıyorum. Bakın hiç boşluk bırakmadan, burada herhangi bir boşluk bırakmadan direkt ilmek aldım. 15, 16, 1, 2 diye sayalım. 3, 4 ve 14. 14 ilmeğimi buraya attım. İkinci şişime. Tekrardan arkadaşlarım üçüncü şişimi alıyorum. İlmeğimi atmaya devam ediyorum. 1, 2 ve 14. Evet, şuradaki ipi ayırmak önemli. Bazen eksik çıkıp ilmeklerim eksik oluyor. Tekrardan sökmek zorunda kalıyorum. Ona göre ipinizi fazladan alın ki buradaki ip arkadaşlar. Artması sıkıntı değil. Eksik olması sıkıntı. Tekrardan sökmek zorunda kalıyorsunuz diğer türlü. Şimdi 14, 14, 14 ve dördüncü şişimin üzerine de 15 tane yapacağız. Çok özür dilerek devam ediyorum. Fazla örgü ördüğümüz için sayılar karışıyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, burayı 15 yapacağız. Ve 15. Bütün ilmeklerin üzerinde 14, 14, 14 ve en sonki ilmeğimde de 15 tane şişimin üzerinde ilmek var. Toplamda 57 tane ilmek olmuş oluyor. Şimdi bu kısımda ne yapacağız? Bakın. Hemen şöyle. Burada 15 tane ilmeğim var. Burada ise 14 tane ilmeğim var. Burada birleştirme işlemi için bir ilmeğimizi arkadaşlar bir ilmeğin üzerinden atlatıp eksiltmiş olacağız ki birleştirmeyi bu şekilde tamamlayalım. Şimdi bakın. Burada başlangıç ipim burada. İlmeğim arka tarafta. Buradaki bir ilmeği alıyorum. Alıyorum. İkinci ilmeğimin içerisinden bu ilmeği atlatarak, bakın burayı şurada bu şekilde birleştirmiş oldum. Ve buradaki ilmeğimi de tekrardan yerine yerleştirdik. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Burada da yine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane ilmeğim oldu. Şu ipi arkadaşlar işaretleyici, yani başlangıç yeri olarak saydım, öyle devam edeceğim. Bakın 5. şişimi aldım burada. Daha yeni buradaki şişime taktım yanlışlıkla. Öyle olmayacak. 5. şişle örmüş olacağız arkadaşlar sıra sıra. 5. şişe 4. şiş, yani buradaki ilmekleri aktardığımız zaman buradaki şişimiz boşta kalacak. O şişle devam edeceğiz. Bakın ilmeğim arka tarafta, düz örgü ile devam ediyorum. İsterseniz düz örgü örerken arkadaşlar, ister buradan alın, isterseniz ilmeğinizin bakın tam şu içten alıp bu şekilde yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Örümü aynı kapıya çıkmış oluyor sonuçta. Nasıl rahatınıza gelecekse o şekilde örebilirsiniz. Evet, ilmeklerimi bu şekilde örerek 14 ilmeğimi arkadaşlar bu şişimin üzerinden 5. şişe aktarmış oldum. Şimdi bakın ilmeğim boşta, şişim çok pardon. Devam ediyorum. Burada şuraya çok dikkat edin, şu atlama yerlerine. İlmeğiniz arkadaşlar sakın ki orada herhangi bir boşluk oluşmasın. Bakın tam dibinde. Evet, düz örgü örmüş olacağım. İpimin olduğu o işaret başlangıcının olduğu yere gelene kadar arkadaşlar, şu an 2. şişimi aktarıyorum ilmeklerine, düz örgü yaparak.
Evet, burayı da ördük. İpim burada. 2 şişim kaldı örülecek. Birinci sırayı bu şekilde tamamlamış olacağız. Evet. Bakın işaretim burada. Yani ipim. Başlangıç kısmı. Şimdi arkadaşlar düz ilmek atarak, düz ilmek atarak toplamda arkadaşlarım 9 sıra olacak şekilde öreceğim ben. Tabii ki de burada hepsini örmeyeceğim. Gösterdim nasıl yapılması gerektiğini. 9 sıraya tamamlayıp 9. sıradan arkadaşlar boğaz kısmını oluşturacağız sizlerle. 9 sıra düz ilmek örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde 9 sıramızı tamamlamış oldum. Şimdi 9. sıramdan sonra burada ne yapacağız? Bakın ön ve arka kısım olarak ikiye ayıracağız. İşaret ipim burada, başlangıç ipim burada arkadaşlar ve bakın sıramı tamamladım, buradayım. Şimdi şurası benim ön kısım olsun, burası da arka kısım. Şimdi arkadaşlar burada bu arka kısım için 4 sıra daha gideceğim ki bakın şuradaki şu topuk kısmında, bilek kısmını şuradaki yüksekliği vermek için burada 4 sıra daha örmüş olacağım. Yani burada arkadaşlar toplamda 56 ilmeğimiz var ya, buradaki 28 ilmeğim ön tarafa, 28 ilmeğim de şu kısma gelecek. 28 ilmek bu tarafta, 28 ilmek bu tarafta olacak. Ona göre örgümüzü öreceğiz. Buradan başlayarak toplamda 4 sıra arkadaşlar olacak şekilde arka kısımda düz örgümüze devam ediyoruz. Hafif yükseklik kazansın diye. Ön kısımda yükseltme yapmayacağım. Burada işimiz sadece arka tarafla. Şimdi bakın ilk sırayı ördüm. Arkayı tamamlamış olduk 28 ilmeğimi. Şimdi tekrardan dönerek burada bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmekleri tersten örüyorum. Arka tarafa geçtiğim için. Bakın burada tersten ördüm. İlk 14 ilmeğimi. Şimdi ikinci 14 ilmeğimi tersten örerek başlangıç yerime tekrardan dönmüş olacağım. İlmeğim bakın ön tarafta ipim. Buradan iç kısımdan geçerek arkadaşlar, orta kısımdan geçerek ilmekten ilmeğimi buradan alıp bu şekilde çıkartıyorum. Bu benim ters örgüm oluyor. Ters ilmekleri bu şekilde atıyorum ben. Evet, şimdi sıra başlangıcına geldik. Çeviriyorum ön tarafı. Bakın toplamda arkadaşlar ilk iki sıramı bu şekilde oluşturmuş oldum. Önden ve arkadan giderek. Şimdi bir sıra daha örüp geleceğim. Önden ve arkadan. Böylece 4 sıra elde etmiş olacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın düz örüyorum ön tarafa geçtiğim için. Önde düz, arkada ters örerek 4 sırayı tamamlamış oluyorum. Toplamda önde bir sıra düz, arkada bir sıra ters, önde bir sıra düz, arkada bir sıra ters yaparak 4 sırayı tamamlıyoruz dediğim gibi. Oldukça ayrıntılı anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. 5 şişle öremeyen arkadaşlarım illaki olacak ama örmek de isteyen çok olacak bu örneği. Çünkü çok güzel duruyor. O yüzden
ağır bir şekilde, detaylı bir şekilde vermeye çalışacağım. Örgü bilen arkadaşlarım için kolay, evet, ama önemli olan bilmeyen arkadaşlarımı da bir şeyler öğretebilmek. Videomun yararlı olabilmesi. Şimdi bakın arkaya geçtim. Burada rahat örmek istiyorsanız şuradaki şişinizi tersten örerken ön tarafa geçirin arkadaşlar. Yani üst tarafa geçirin. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Evet, arka tarafta arkadaşlar toplamda 13 sıra elde etmiş olduk. 4 sırada ilaveten ördüm. Ön tarafta örmüyorum. Sadece arka tarafta 2 sıra düz, 2 sıra ters giderek yapmış olduk bu işlemi. Şimdi burada arkadaşlar bakın işaretim, ipim burada, başlangıç ipim burada ve yumaktaki gelen ipim de bu kısımda olacak. Ve burada artık bir işaretleme yapacağım. Topuk kısmını, boğaz kısmını oluşturmak için. Bakın 1, 2, 3 tane ilmeğimi ayırıp 3 ile 4.'ünün arasına burada ilmek takıyorum. 3 tane ilmeğimi ayırdım. Sonra tekrardan bir işaretleyici daha alıyorum. 2 tane ilmek ayıracağım arkadaşlarım burada. Yani 3, 2, 2, 2 yapacağız. 2 tane ayırdım. Bir 2 ilmek daha işaretten sonra ayırıp tekrar işaret takıyorum. Bakın şöyle. Tekrardan buraya da arkadaşlar bir işaret takmış bulundum. Şimdi 3 tane kenar kısımda, 2, 4, 6 tane de ayrı ayrı ayırdığım ilmeklerim var. Şimdi diğer kısma da aynı şekilde kenardan başlayarak 3 tane bu kısma, başlangıca 2 tane tekrardan şu şekilde takıyorum. 2 tane tekrardan ayırdım. Bakın 3, 2, 2, 2. Buraya bir tane işaretim eksik geliyor galiba. Onu da şöyle yapacağım. Bakın şöyle elimde şöyle bir halkam var. Bunu nasıl yapacağım? Hemen şuradan arkadaşlar. Şu işaretleyicimi alıyorum. Oraya takacağım. Onu da oraya yerleştirmiş olacağım örerken. Bakın şimdi burada 3 tane, 2 tane ilmeğim, 2 tane ilmeğim ve 2 tane ilmeğim. Bir tane üçlü ilmek, 3 tane de ikili ilmeğim var. Burada da yine tam şu kısmı arkadaşlar işaretimi yerleştireceğim. İsterseniz örmeye başlayalım. O kısımda ben yerleştirmiş olacağım zaten ilmeğimi. Yani şu işaretleyicimi. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Normal düz örgüme devam edeceğim. Bakın burada örgüme devam ediyorum. 1, 2, 3 taneyi bu şekilde ördüm değil mi? Şimdi işaretimi buraya yerleştiriyorum. Arkadaşlar burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Bakın 3, 2, 2, 2. Burada da aynı 3, 2, 2, 2. Bu son 3 ilmeğe gelene kadar düz örgüye devam edeceğim. Buralarda herhangi bir işlem yapmıyorum. İşaretleri olduğu gibi buradaki şişime aktarıyorum. Bakın. Sadece düz örgüyle devam ediyoruz. Herhangi bir işlem yok. İşareti aldım. Tekrardan bir iki örüyorum. İşaretime yerleştirdim. Tekrardan düz örgülerime. İster içeriden şişinize geçirip ilmek çıkartın. İsterseniz şu şekilde arkadan geçerek ilmek çıkartın. Aynı arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Örgü bilen arkadaşlarım bilir. Bilmeyenler için söylüyorum. Evet, burada toplamda 1, 2, bakın kaç tane ilmeğim var bu iki taneden sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, toplamda 10 tane ilmeğim var arkadaşlar. Orta kısımda. Tekrardan 2 ilmeğimi ördüm. İşaretimi taktım. 2 ilmeğimi ördüm. İşaretimi atlattım. Bakın burada ne yapıyoruz? 1, 2 tane örüyorum. İşaretimi çıkardım.
Burada bulunan 3 tane ilmeğime hiç dokunmuyorum arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde çevirdim arka kısmı. Şimdi burada örerken ne yapıyorum? Bakın ilk ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Normal düz şişime geçirdim ve bakın şöyle bir tur arkaya doğru çevirince burada 2 tane ilmek gibi görünüyor, değil mi? Tekrardan ipimi arka tarafa, benden tarafa alıyorum ve ters örmeye devam ediyorum. Burada 2 tane yani ilmek artırmış gibi oluyoruz. Ters örgüyle bütün ilmeklerimi öreceğim ta ki o kenarda bulunan 3 ilmeğe gelene kadar. Şimdi tek tek buradaki işaretleri arkadaşlar, kenardaki işaretleri örerek atmış olacağız örgümüzden. Bu sayede yukarıdaki o bilek kısmında, arka kısımda o yükseltme işlemini tamamlamış olacağız. İşaretimi alıyorum. Evet, işaretimi alıyorum. Ters örgüyle devam ediyorum bakın. İşaretimi alıyorum. Bakın en son 2 ilmeğimi de öreceğim ve örgümün ön tarafında ne yapacağım? Bakın buradaki işareti artık atıyorum. 3 tane ilmeğim kaldı. Örgümün ön tarafına geçtim. Ön tarafta ne yapıyoruz? İpim arkada. İlk ilmeği alıyorum. Bu şekilde aldıktan sonra arkadaşlar bir tane bakın şu şekilde arkadan çevirerek bu şekilde öne doğru ipimi getirdim ve tekrar bakın arka kısımda. Şimdi normal yine örgülerimi bu şekilde düz örüyorum. İşaretlerimi de tekrardan sağdaki şişime aktarmış olacağım. Bir yandan da kamerayı kontrol ettiğim için zor oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi şişimi aldım tekrardan diğer taraftan. Burada da ikinci işarete gelene kadar yine aynı işlemle devam ediyorum. Evet, bakın mor işaretimi buradan atıyorum ve döndüm. Şimdi arkadaşlar buradaki ilk ilmeğimi ne yapıyorum? Her defasında bakın arka tarafta aynı, ön tarafta da aynı şekilde ilmeklerimin çevirerek bakın burada ters taraftayken bir tur arkaya çevirdim. 2 tane ilmek gibi görünüyor. Tekrardan ipimi ön tarafa aldım ve ters örgüme burada devam ediyorum. İşaretlere şişe aktarmayı unutmuyorum. Karıştırmayın arkadaşlar. Evet, burada bakın 2 ilmeğimi de ördükten sonra son işaretime gelmiş oldum. Buradaki işaretimi çıkardım. Bu şekilde çevirdim. Ve önden örgümü örmeye devam edeceğim, düz örgümü. Ve ilmeğimi nasıl yapıyordum arkadaşlar? Burada bakın ilmeğimi örmeden alıp şu şekilde çevirdim. Yani artırmış oldum, ilmek almış oldum böylece. Bakın buradaki işaretime geldim. Bunu da attım. Tekrardan çevirdim. İlk ilmeğimi arkadaşlar aldım. Bu şekilde çevirdim öne doğru. İlmeğimi tekrardan ipime arkaya aldım. Ve ters örgüme devam ediyorum. Evet, buradaki son işaretimi de atacağım artık. Bunu da attık
Ve şu şekilde çevirdim tekrardan. İpim arkada. Bir tane şu şekilde aldım. Düz örgüme devam ediyorum. Evet, işaretimi de tekrardan atıyorum. Buradaki son işaretimi de çıkarmış oldum. Şimdi çeviriyorum. Tekrardan bir tur çevirdim. Tekrardan öne aldım ipimi. Ters örgümü örüyorum. Evet, son işaretimi de böylece atmış oldum arkadaşlar. İşaretimi attım ve çevirdim. Hemen buradaki tekrardan bir ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde ilmeğimi aldım ve 1 2 3 4 tane ilmeği burada boş ördüm. Yine burada da yine 4 tane ilmeğim olacak arkadaşlar. 1 2 3 4. Bakın 4 ilmekten sonra burada çevirdiğim kenar kısımlardaki ikili ilmeğim geliyor. Bunu arka taraftan içe doğru geçerek bakın şöyle ikisini bir alacağım. Evet, bunu aldım. Burada geliyor bir tane tekli ilmeğim geliyor. Onu tek öreceğim. Ördükten sonra tekrardan çevirdim. Şimdi arkadaşlar arka taraftayım. Arka tarafta aynı işlemi yapıyorum. Bakın aldım, çevirdim. Ve tekrardan ipimi bana doğru yani ön tarafa getirmiş olup ters örgüme devam ediyorum burada. 2 3 4 toplamda 5 tane ilmeğimi örmüş oldum. Devam ediyorum burada. İkili ilmek gelene kadar ters örgülerimi örüyorum arkadaşlar. Bakın ikili ilmeğimi nasıl yapacağım burada. Arka taraftan şişimi ilmeğimin arka tarafından geçirerek bakın iç tarafına yerleştirdim. İpim ön tarafta, benden tarafta olacak. Bu şekilde geçirdim ve buradan ilmeğimi çıkartıp arkadaşlar bu iki ilmeği bir örüyorum. Evet, ikisini bir aldığınıza emin olun. Öyle ilmeğinizi bırakın bu şekilde. Sonra bakın burada tekli bir tane ters ilmeğim geliyor. Onu öreceğim. Sonra ikili geliyor. Onu örmeden çevirdim ön tarafı. Şimdi arkadaşlar tekrardan bu ilmeğimi aldım. Şu şekilde bir ilmek attım. Ve düz örgüme devam ediyorum. Yani kenar kısımlarda başlarken düzden ilmek atarak başlıyorum. Tersten de ilmeği çevirerek ilmek artırmış gibi ikili ilmek yapmış oluyorum. Şimdi bakın ikili ilmeğim geldi. Bunun ikisini bir öreceğim. Şu arka taraftan aldım. Bunu böyle ördüm. Bakın iki tane ilmeğim geldi tekrardan. Bu ikisini bir örüyorum. Çıkardım. Bakın burada tekli ilmeğim var. Onu da burada bir tane ördüm. Şimdi çevirdim. Bakın bu şekilde tekrardan almış oldum ilmeğimi ve ters ilmeklere devam ediyorum. Evet, buraya atlamadan vermek istiyorum. Çok önemli arkadaşlar, topuk kısmı için, boğaz kısmı için örgü çorabımızın. Bakın ikili kısma geldim. Örgüm ön tarafta. Arkadan geçerek
Şöyle arkadan geçerek ikisini bir alacağım. Emin olduktan sonra arkadaşlar ilmeğinizi çekerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Sonra bir tane daha bakın ikili geldi. Onu da buradan ikisini bir alıyorum. Bıraktım. Tekli bir tane ters ilmeğim var. Onu da örüp ön tarafa geçiyorum. Şimdi tekrardan buradan ilmek çıkartıyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Şu şekilde ilmek attım şişimin üzerine. Örmeye devam ediyorum şimdi. İkili ilmeğe gelene kadar düz örgülerimi ördüm. Bakın ikili ilmeğe geldim. Burada ikisini bir ördüm. Bakın yine ikili ilmeğe geldik arkadaşlar. İkisini bir ördüm. Ve burada bir tane düz ilmeğim var. Onu da tekrardan ördüm. Şöyle çevirmiş bulunuyorum tekrardan arka tarafı. Burada ilmeğimi alıp çevirdim. İpimi tekrardan bakın arka kısımda duruyor. Arkaya ön tarafa geçirmeyi unutmayın ters örgü ördüğünüz zaman. Amaç orada bir tur ilmeği çevirip çift ilmeği çevirmek. İlmeklerimi örüyorum. Çift ilmek gelene kadar. Bakın çift ilmek geldi. İpim arka taraf yani benden tarafta, ön tarafta. Buradan ilmeğimi alıyorum. Tersten yaparken ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Çift ilmeği örerken. Bakın içerisinden geçtim. Ve çıkardım. Tekrardan bir çift daha geldi. Onu da arkadaşlar buradan alarak çekiyorum. Şimdi bir tane ilmeğim bakın burada terste kaldı. Onu da alıp çeviriyorum. Şimdi ipim arka tarafta düz örmeye devam edeceğim. Bir tane arkadaşlar doladım. Evet, sağdan ve soldan bu şekilde örerek arkadaşlar kenar kısma kadar ilmeklerimizi hep bir tek ilmeğe düşürmüş olacağız kenardaki ilmekleri. O yüzden bu işleme sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Çift ilmek gelene kadar bakın düz örgümle devam edeceğim. Evet, çift ilmeğim geldi. Bu şekilde geçerek ilmeğimi aldım. Tekrardan bir çiftim daha var. Onu da arkadaşlar alıyorum. Şimdi burada tekli olması gerekiyor. Bir tane. Onu da bu şekilde ördüm. Bakın burada iki tane ilmeğim kalıyor artık. Onu örmeyeceğim. Ve ilk baştaki ilmeğimi yine örmeden alarak şu şekilde bir tur attırıp çift ilmeği çevirdim ve ipimi öne alarak ters örgüme devam ediyorum. Evet, bakın çift örgüm geldi burada. İlmeğim. Burada dediğim şekilde ilk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi de yine arkadan bakın şişimi geçirerek bu şekilde çıkartıyorum. Ve burada bir tane tersten ilmeğim kalıyor. Onu da ördüm. İki tane ilmeğim burada kaldı. Çevirdim arkadaşlar. Şimdi burada ilk ilmeğimi aldım ve bir tane ilmek attım. Evet, burada galiba sonuncu çift örgümü ilmeğimi almış olacağım burada ve iki ilmeğimi de bir örmüş olacağım. Bakın iki tanesi kaldı. Burayı da düz artık örüyorum. Evet, bir tur şey yapacağız arkadaşlar. Şu arka kısmı da yani ön kısmı öreceğiz. Çok pardon. Buradan devam ediyorum. Yani tekrardan dönüş yapmıyorum bakın ilk defa. İlmeklerimi düz olarak ön taraftaki 28 ilmeğimi örüp arka tarafta bir tane arkadaşlar başlarken çift ilmeğim kalmıştı hatırlıyorsanız.
Onu da öreceğim. Ve çiftleri bitirdik. Şimdi yapacağım şeyi göstereceğim sizlere. Evet, boğaz kısmında arkadaşlar bakın şu kısım şöyle katlayacağımız için arkadaşlar, yani şurayı oluşturmuş olduk. Artırma eksiltme yaparak buraya oluşturmuş, yüksekliği vermiş olduk. Şimdi burada şuradayım. Tekrardan bu kısma gelerek düz örgüme devam ediyorum. Bakın burada son kalan bir çift örgüm ilmeğim vardı. Onu bakın şöyle geçerek, buradan geçerek ön taraftan, iç taraftan geçerek ördüm arkadaşlar. Şimdi arkada ve önde ilmeklerimin hepsini 56 ilmeği birebir örerek toplamda 6 sıra daha örgümü örmüş olacağım ve boğaz kısmı için arkadaşlar ilmek çıkartma yapacağız. Ve bu iki ilmekleri 28 ilmeği bir çıkartacağız. Arkada, önde de yine 28 ilmek şu kısımlardan çıkartıp birleştirme işlemi yapacağım. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. Evet arkadaşlar, ben 5 sıra daha örüp geleceğim. Burayı artık uzatmaya gerek yok. 5 sıra daha yaptıktan sonra tekrardan birleştirme işlemi için, katlama işlemi için buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde 6 sıra gittik. Hem önde hem arkada daire çizerek. Ve bakın şöyle bir katlanmış oldu. Burası örgümün, yani topuk kısmının arka tarafı, bilek kısmı arkadaşlar. Şimdi burada ilmek çıkararak bu iki ağız kısmını birleştirmiş olacağız ve yani açıkçası katlamış olacağız, öyle söyleyeyim. Şimdi bakın ilmek çıkarma işleminde ipim burada. Ne yapıyorum? Hemen bakın başlangıç ipimden bu tarafa doğru toplamda 28 ilmek çıkaracağız arkadaşlar, birleştirme işlemi için. Nereden nasıl ilmek çıkartıyorum onu göstereceğim sizlere. Bakın şöyle net bir şekilde, evet, şu an net. İlmeklerimin bakın şu kısımlarında arkadaşlar, nerede başlıyor? Buradan başlıyor. Buradaki ilmekleri 1 2 alarak 3 4 5 6 7 8 9 10 27 ve 28. Evet, ilmeklerimi toparladım. Şimdi bakın ipim burada değil mi? Şöyle katladığım zaman bu iki ilmeği çift bir şekilde örerek birleştirmiş olacağız arkadaşlar. Bakın şurayı da bu tek şişe toplayayım. Kafamız karışmasın. Evet. Böylece şişimi de boşa çıkarmış oldum. Bakın ilmek çıkardığım kısım burada. İlmek çıkardığım kısım burası ve burası da topuk arka kısmı arkadaşlar. Şimdi buradaki ilmekleri arkalı önüne alarak birbirinden geçirerek burada örmüş olacağım. Bakın nasıl geçiriyorum. Ön taraftaki ilmekten geçtim. Arka taraftaki ilmekten geçtim. Bu iki ilmeğimizi birden toplayacağız. Bu şekilde ve ikisini bir çıkaracağım. Çıkardım. Tekrar buradan alıyorum. Arkadan alıyorum. İkisini birden örüyorum. Çıkardım ve buradan da çıkardım. Evet, şimdi buradaki işlemi bitirdik. Birleştirme işlemini tamamladım. Diğer tarafta arkadaşlar şu kısımdan şimdi ilmek çıkartarak burayı da aynı şekilde birleştirmiş olacağım. Hemen başlangıçtan başlayarak
ilmeklerimi alacağım. Bakın buradan şöyle baktığımda şu kısımdan yine 28 ilmeğimde ön kısımdan çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, ön tarafın birleştirme işlemini de tamamladım ve 14-14 yine ayırdım daha rahat hareket etmem açısından. Ve yine topuk kısmını oluşturmak için arka kısma geçeceğiz. Arka kısımda işlemimiz olacak. Onun için hemen bakın işaretleyicilerimi şuradan alıyorum. Şimdi burada toplamda 28 tane arkadaşlar ilmeğim var değil mi? 10 solda 10 sağdan ayıracağız. Ona göre burada topuk kısmını yapacağız. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sonra 10 tane ayırdım. Sağdan da yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ortada arkadaşlar 8 tane ilmeğim kalıyor. Şimdi topuk kısmına geçmeden önce burada bir sıra yumuşatma açısından bu kısmı arkadaşlar direkt geçmemek adına bütün ilmeklerimi önde ve arkada düz olarak öreceğim bir sıra boyunca. Bir sıra bu şekilde ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi topuk kısmını oluşturacağız. Bunun için hemen bakın başlangıçta yine düz ilmeklerimi öreceğim. İlk işaretimi aldım. Buradaki ilmeklerimi komple sağdaki şişime aktarmış oldum. Diğer şişime de aynı şekilde ilmeklerimi alacağım. Bakın işareti aldım buradan. Evet. Burada sona kadar ördüm arkadaşlar. Bir sıra. Şimdi arka tarafta bakın örerken ne yapıyorum? İlmeğimi aldım. Yine diğer taraflarda olduğu gibi şöyle bir tur çevirdim. 2 ilmekmiş gibi duruyor. Tekrardan arkadan öne doğru geçmek için ters ilmeklerimi kullanacağım. Bakın burada ilmeklerimin hepsini arka tarafta ördüm. Şimdi ön tarafta ne yapıyoruz? Buradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın şöyle yaparak arkadaşlar burada da aslında bir tane ilmek alıyormuş gibi oluyorum ama şöyle çevirdiğim zaman ipimi atlatmış oluyorum. Diğer taraflarda da aynı şekilde gösterdi. Yani bakın şöyle yaptığım zaman şu şekilde yaptığımda 2 tane ilmekmiş gibi duruyor. Şişimin üzerine ilmek alınca. Evet, bu şişin en kötü tarafı eliniz terlediği zaman çok gıcırdama olayı oluyor burada. Bakın şimdi arkadaşlar burada bir tane ilmeğim var. Çift ilmeğim var. Oraya gelene kadar bütün ilmeklerimi düz ördüm. Buradaki çift ilmeğim kalıyor. Şimdi çevirdim. Bakın buraya bir tane kenar kısma bir tane daha çift yapacağım. Şöyle çevirdikten sonra tekrardan ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Buradaki şişimin üzerinde bulunan ilmeklerimi de yine ters örerek ön tarafa geçeceğim. Kenarda bulunan çift gibi görünen arkadaşlar ilmeğimi burada almıyorum. Bakın sağda ve solda çift ilmeğim oldu birer tane. Bunu artırmış olacağız. Şimdi ön tarafa geçtim. Bakın burada tekrardan bu ilmeğimi aldım ve şöyle çevirerek bakın burada yine bir çift ilmek elde etmiş olduk. Bakın şimdi burada 2 tane çift görünen ilmeğim var. Çevirdim. Şöyle bir tur
Arkaya doğru tabii ki. Arkadan tekrardan öne alıyorum ipimi. Ters taraftayım çünkü. Evet, burada 2 tane çift ilmeğim kaldı. Evet, bakın burada toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmeklerimizi çift görünümlü yapmış olduk. Şimdi diğer kenarda da yine aynı şekilde bakın ipim burada arkadaşlar. Şuradaki şişimde olan ilmeklerimi ördüm. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. Burada da yine ilmeklerimi düzden örerek, bakın çift ilmeklerimi nasıl yapacağım? Hemen ona bakalım. Evet, işaretleyicimi aldım. Burada ilmeklerimi düz öreceğim arkadaşlar. Şuradan geçerek bütün ilmekleri aşağı kadar 10 tane ilmeğimi örmüş olacağım. 2 3 8 9 ve 10. çift ilmeğimi de örmüş oldum. Şimdi bu kısımdan ön tarafa geçeceğiz. Burayı da yine daire şeklinde öreceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın, burada delik kalmasın diye ipinizi iyice çekiştirin. Ona göre örgünüze devam edin ki şu ara kısmında delik kalmasın. Bu çok önemli. Evet, şimdi diğer bu çift ilmeklerim kaldı. Bu kısmı da güzel bir şekilde öreceğim. Bakın, burayı iyice çekiştiriyorum. Delik kalmasın. Bunu da iç taraftan, bakın şuradan geçerek arkadaşlar, örgünün ilmeğin içerisinden geçerek alacağım. Şimdi buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Evet, çift ilmeklerden bu şekilde kurtulmuş olduk. İki taraflı örmüş oldum. Burayı ördüm. Tekrardan dolanıp tekrardan buraya geçip bu kısmı da çift ilmek olarak örmüş olduk. Tek ilmek gibi göründü şimdi arkadaşlar. Yine bir sıra halka örmüş olacağız. Yani ön tarafın ilmeklerini de kullanarak burayı düz örgümüzle tamamlamış olacağız. Bakın, ön tarafa geçtim. İpinizi çekmeyi unutmayın. Burada gevşek olmasın. Özellikle şu geçişlerde arkadaşlar. Yoksa dediğim gibi delikler oluşacak. Ona çok çok dikkat edin. Tekrardan bu kısma geldik. Topuk kısmı için. Burada ilmekleri açmamız gerekiyor. Tekrardan artırma gibi. Şimdi arkadaşlar bakın. Yine işaretimin olduğu yere kadar düz örgüme devam edeceğim. Hangi işaret diye soracak olursanız, bakın şurayı bir alayım, hemen göstereceğim. Şimdi buradaki kırmızı işaretim var ya arkadaşlar, oraya gelene kadar ilmeklerimizi düz öreceğiz. Evet, burada topuk kısmı için arkadaşlar, bakın işaretimi aldım. Burada bir tane ilmeğimi düz ördüm ve çevirdim. Şimdi içten dışa doğru arkadaşlar açmış olacağız. İlmeğimi tekrardan alıp bakın çift gibi yaptım. İşaretimi yerini değiştirdim. Ve burada ters ilmeklerime devam edeceğim. Aynı şey arkadaşlar. Hiçbir farklılık yok. Hiçbir farklı örgü yok.
Aynı sistemle ilerleyip topuk kısmını nasıl oluşturduğumu gördünüz. Evet, şu an net olması için uğraştım. Şimdi bakın, işaretin olduğu yere kadar geldim değil mi? Burada bir tane arkadaşlar ilmeğimi aldım, çevirdim. Bu ilmeği ne yapıyorum? Tekrardan buradan aldığımda bakın, şöyle bir tur çevirdiğimde tekrardan çift görünümlü olmuş olacak. Ve devam ediyorum. Şimdi bakın, işaretimi aldım burada. Burada çift yaptığım ilmeğim var. Bunu hemen örüyorum. Bu şekilde ördüm arkadaşlar. Burada bir tane ilmek tekrardan düz aldım ve çevirdim. Şimdi aldığım o ilmeği tekrardan bakın, buradaki, evet, çevirdim. Bakın, ilmeğimi aldım. İşaretimin yerini değiştirdim. Diğer şişe attım. Evet. Evet, buradaki çift işaretimi bu şekilde almış oldum ve bir tane arkadaşlar ters ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrardan buradan alıyorum. Şu şekilde aldım, değiştirdim. Devam ediyorum. Evet, burada bakın, birinci düz örgümü ördüm. İkincisine buradan alarak çift örgümü örmüş oldum. Bir tane de ilmek aldım tekrardan, düz olarak tabi. Şimdi arka tarafta tekrardan düz tek aldığım ilmeğimi yine bu şekilde çevirdim ve ters ilmeklerime devam ediyorum. Yani sırasıyla bütün ilmeklerden o çift gibi görünen ilmeği geçirmiş oluyoruz arkadaşlar. Hepsine uygulamış oluyoruz ilmeklerimizin. Evet, bunları atlatmakta sıkıntı. Şimdi tekrardan buraya geldim. Evet, bakın, arkadan nasıl aldığıma iyi bakın. Bu şekilde aldım. Çekerken katıyla birlikte gelmiyor bazen arkadaşlar. Onu da biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet, bu şekilde çektim, bıraktım. Şimdi son buradan kenar kısımdan bir tane daha ilmek alıyorum ve çevirdim. O aldığım ilmeği tekrardan bakın ipime, şişime aktardım. Şu şekilde döndürdüm.
2 tane ilmeğimi ördüm. Üçüncü çiftimi de yapmış oldum. Tekrardan bakın bir tane daha ilmek ördüm. Bunu da tekrardan geçirdim. Buradaki çift ilmeğime denk geliyor. Onu da alıp tekrardan dördüncü ilmeğimi yapacağım. Evet, bir tane daha ters ördüm dördüncü ilmeğimi. Şimdi dördüncü ilmeğe bakın aynı işlemi uygulayacağız. Şu şekilde çevirdim. 1 Evet, bakın 1 2 3, bu sefer dördüncü ilmeğimdi arkadaşlar bu. Dördü de bu şekilde almış oldum ve bir tane daha ilmek ekledim buraya. Çevirdim. Eklediğim ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde çevirdim tekrardan. Bir, iki, üç. Bakın dördüncü ilmeğimi buradan alarak şişime taşıdım tekrardan tekli olarak. Buradan bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Bu sefer o çıkardığım ilmeği uygulayacağız sırasıyla dediğim gibi. Yani 5. ilmeği yapıyoruz bu işlemi. Evet, çift ilmeğime geldim. Aldım bunu. Tekrardan bir tane daha ilmek aldım. Evet, bakın buradan tersten geldiğimde burada bir tane ters ilmeğimi tekrardan aldım. Burada bir tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Devam ediyorum aynı şekilde. Bakın ilmeğimi aldım. Bu şekilde çevirdim. Topuk kısmını bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Kafanızın karışacağı hiçbir şey yok arkadaşlar. Mantığını anlarsanız, atlamadan dikkatli bir şekilde videomu dinlerseniz gerçekten yapacağınızı düşünüyorum. Bakın burada tek ilmek kaldı. Onu da artık buraya katıyorum. Şimdi bakın buradaki ilmeğim son kez bu şekilde çevirdim. Evet, bakın çift ilmeğime geldim. Tekrardan alarak bu şekilde geçtim. Katından tam geçerseniz arkadaşlar sıkıntı olmaz. Önemli olan ipi çektirmeden, katlarından ayırmadan örebilmek. Şimdi son olarak bakın burada da ilmeğimi almış bulunuyorum. Ve şimdi arkadaşlar diğer sol kenara gelene kadar bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın buradakini tabii ki de çift yapacağız. Şu şekilde. Son kez buradaki ilmeğim çift olarak görünüyor. Var. Bunu da hemen buradan örüyorum. Evet, geriye kaldı buradaki ilmeğim. Onu da arkadaşlar buradan dönerek tekrardan ön yüzde öreceğim şimdi. Arka tarafı tamamlamış olduk. Bakın burada delik oluşmasın diye bayağı bir kapatarak burayı şöyle örün ki delik olmasın arkadaşlar. Evet. Bakın buradaki ilmeklerimin yönü bu şekilde olduğu için buradan arkadan girerek alıyorum.
Yoksa fark etmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi burada kafanız karışmasın. Nereden alıyor, nereden çekiyor ilmeği diye. Şimdi bakın burada tekrardan sıra başına geldim. Burada çift duran ilmeğimizi bakın orta kısımdan bu şekilde geçerek ikisini bir alıp çıkartacağım. Evet, düz örgülerime de devam ediyorum. Şimdi buradaki işaretleri artık çıkarabilirsiniz. İşaretlerde işimiz kalmadı. Topuk kısmını böylece tamamlamış olduk. Bakın kenar kısımda hiç delik oluşmadı gördüğünüz gibi. Bu önemliydi aslında. Düzgün bir şekilde ilerlemek en önemlisi. O kadar emek veriyoruz. O deliğin oluşmaması arkadaşlar. Muntazam bir şekilde örmek önemli. Yoksa diğer türlü emeğimiz çok olacak. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Dikkatli, muntazam bir şekilde ilerlemek her zaman iyidir. Evet, şöyle gösterdiğimde bakın arkadaşlar. Böyle çevirmiş olduk. Şimdi bu kısımda yine düz örgü öreceğiz. Bütün ilmekleri arkadaşlar 56 tane ilmeğim var. Bütün ilmeklerden geçerek halka oluşturarak diye söyleyeyim. Bakın burada bitirmişiz. Buradan sonra da arkadaşlar zaten ilmek gidiyoruz. Buradan buraya kaç santim olacak onu söyleyeyim sizlere. Bir ölçü vereyim, ona göre gidin. Artık oradan gerisini göstermeyeceğim. Bakın burada kesme işlemine başlamışız. Kesme işlemi buradaysa arkadaşlar şuradan tuttuğumda sizlere net ölçümüzü vereyim. Şöyle çıkarayım arkadaşlar. Çıkarınca çünkü açılmamış olacak. En azından daha net görün. Bakın çorabım bu şekilde. Şimdi buradan şu kısma kadar kaç santim geliyor arkadaşlar? Toplamda 14,5 santim olana kadar arkadaşlar örüyoruz. Ben ilmeği hemen sayıp sizlere bir sayı vereyim. İlmek sayısını da söyleyeyim, aklınızda kalmasın. 14,5 santim veya arkadaşlar hemen ilmek sayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, erinmedim, gittim saydım. Buradan şu başlangıçtan, yani tam şu kısımdan arkadaşlar başladığımızda kesme işlemine gelene kadar, yani şu burun kısmına gelene kadar toplamda 55 sıra arkadaşlar düz örgümüzü örmüşüz. 55 sıra olacak şekilde bu örgümüzü tamamlayalım. Sonra burunda kesme işlemini birlikte yapalım. Ben hemen burayı tamamlayıp 55 sıraya tamamlayıp geleceğim. Sonra tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi örgü patiğimi bakın bu şekilde yükselttim. Sırasını artırdım gövde kısmında. Ve toplamda bakın şöyle ölçtüğümde 13,5 santime denk geliyor. Tam şu kısımdan ölçtüğümde arkadaşlar 13,5 santime yaklaşık bir santim burası mesafe oluyor. Şimdi burada şuradaki burun kısmını yapacağız, eksiltmemizi. Nasıl muntazam bir şekilde yapacağız onu gösteriyorum hemen. Yapımı çok kolay. Örgü patiğimin 5 şişle yaptığım patiğimin yavaş yavaş burun kısmında yapacağız ve artık son aşamaları. Şimdi arkadaşlar bakın şurası benim başlangıç noktam. Tekrardan buraya geldim. Şimdi burada bakın ilk ilmeğimi, burada ilk ilmeğimi normal örüyorum. Bu şekilde. İkinci ilmeğimin ise ikinci ve üçüncü ilmeklerimi keseceğim. Bakın yönlerini değiştiriyorum. Buradan alıyorum bu şekilde. Tekrardan bu iki ilmeğimi şişime geçirip böyle örmüş olacağım. Kesmiş oluyorum bu noktada. Tekrardan bakın burayı düz ilmeklerle götüreceğim. Sağdan ve soldan eksiltmelerimizi yapacağız. Şimdi 14 tane ilmeğimi bu şekilde ördüm.
Bir tane eksiltmiş oldum. Şimdi şu kenar kısmını da eksilteceğiz. Bakın burası çorabımın tam sol tarafına denk geliyor. Örüyorum burayı. Tekrardan diğer kenara geldiğimde buradan eksiltmiş olacağım. Yani iki yan kenarlardan eksiltmiş olacağız arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştırayım isterseniz. Evet. Şimdi bakın iki tane ilmeğim var değil mi? Bunların yönünü değiştirmeden direkt örüyorum. Sağa doğru yatması açısından. Şimdi buradaki tek ilmeğimi ördüm. Tekrardan şişimi alıyorum. Bakın ön tarafa denk geliyor. Buradan ve buradan eksilteceğim. Alt tarafta ise buradan ve buradan eksiltiyorum. Şimdi buradan da eksiltmemizi yapalım. Eksiltmemizi nasıl yapıyorduk burada? İlmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birden örüyorum. Bu şekilde. İki ilmeği de değiştiriyorsunuz yönlerini arkadaşlar. Şimdi sıra başlangıcına kadar bu şekilde. Şimdi şu kenarda da eksiltmemi yaptıktan sonra tekrardan başa gelmiş oluyorum. Bir tane ilmeğimi örüyorum her defasında. İkinci ve üçüncü ilmekleri arkadaşlar eksiltmiş olacağız ama şu kenarda yapacağım. Orta kısımda kesinlikle eksiltme yapmıyorum. Burun kısmında kenarlardan eksiltme yaparak üçgen bir görünümü elde etmiş olacağız. Evet. Burada ne yapıyorum? İki ilmeklerimi arka taraftan geçerek yön değiştirmeden ikisini bir alarak bu şekilde çıkartıyorum. Şimdi bir tane ilmeğimi de örüp sıra başlangıcına gelmiş oldum. Şimdi arkadaşlar her sırada eksiltme yapmıyorum tabii ki. Şimdi bu sıramı birebir ilmeklerimi öreceğim eksiltme yapmadan. Yani bir sıra eksiltme yapıp bir sıra normal düz örgümü ilmeklerimi örmüş olacağım. Evet, buradaki şişteki ilmeklerimi ördüm. Diğer taraftaki ilmeklerimi de örüp sıra başlangıcım burası. Buraya kadar örüp geliyorum. Evet, sıramın başlangıcına tekrardan geldim düz ilmek örerek. Şimdi burada tekrardan yani üçüncü sıramda eksiltmiş oluyoruz. Bir de eksilttik. İkinci sıramızda düz ördük. Üçüncü sıramızda tekrardan bakın eksilteceğiz. 2 ve üçüncü ilmeklerinin yönünü değiştirip şişime tekrardan takıyorum böylece. İkisini bir ilmekten çıkartıp düz örgüyle devam ediyorum. Evet, şimdi iki ilmeğimi bakın arka taraftan geçerek sol tarafta eksiltme yaptığım zaman bu şekilde eksiltme yapıyorum. Sağ tarafta ise ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Yani şurası sol olduğunu düşünün, şurası sağ. Tekrardan bakın üst tarafa çıktım. Bu kısımda da yine ilmeklerin yönünü değiştiriyorum bu şekilde. Tekrardan şişime geçirip burada ikisini bir örüyorum. Evet, sol tarafta ne yapıyorduk? İlmeklerinin yönünü değiştirmeden arkadan geçerek şişimizi bu şekilde alarak eksiltmemizi yapmış oluyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, eksiltmemizi yine tamamladık bu üçüncü turumuzda. Şimdi tekrardan bir sıra normal ilmeklerimizi bir tur örerek başlangıca geleceğiz. Sonra bir sonraki sıramızda arkadaşlar eksiltme yapacağız. Yani bir sıra eksilteceğiz, bir sıra düz öreceğiz. Bir sıra eksiltip bir sıra düz örüyoruz. Direkt her sıralarda eksiltme yapmıyoruz.
Hemen ben buraları örüp geleceğim. Herhangi bir eksiltme yapmayacağım dediğim gibi. Burayı sıra başlangıcına kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kısmı da bir tur ördüm. Tekrardan bakın sıra başlangıcı nerede olduğunu nasıl anlıyorum. Buradaki başlangıç ipim hala duruyor şu kısımda. Buradan sıra başlangıcından devam ediyorum. Bakın bir tane ördüm. Bu iki ilmeğin yönünü tekrardan çeviriyorum. İkisini birden bu şekilde örüyorum. Evet, böylece ilmeklerimizi eksiltmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Alt kısımda şu iki şişim birlikte. Şu üst kısımda da bu iki şişim birlikte. Yani buradaki ilmekler toplamda kaç tane ise 6 ilmek kalana kadar. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane burada ilmeğim var değil mi? Bu 22 sıra eksiltme yapıp bir sıra düz öreceğiz. Onu unutmuyoruz. Kesinlikle art arda eksiltme yapmayın. Bir sıra düz örün arkadaşlar. Bu kısmı 6 ilmek kalana kadar dediğim gibi hemen yapıp geliyorum ben. Siz de devam edin. 6 ilmekten sonra tekrardan örmeye devam edelim birlikte. Evet arkadaşlar, bakın sağda ve solda toplamda 12 tane ilmek kalana kadar eksiltmemi yaptım ve kenarlarda bakın şu şekil bir görüntü. Üçgen bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi burada eksiltmemizi tekrardan yapacağız. Bakın şurası benim başlangıç ipim nerede? Tam şu kısım. Buradan hemen bakın 6 tane ilmeğim kaldı ya, bu 6 ilmeğimi ikişer ikişer birden eksiltmiş olacağım. Yani 12 tane ilmeğimi 6 ilmeğe düşüreceğim. Çok pardon. 12 ilmek kalana kadar eksiltmemi dediğim şekilde yaptım. Evet, bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğim kaldı. Diğer tarafta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunu da ikişer ikişer eksiltmiş olacağız. Ve 6. Şimdi iki tarafta da 6 tane kaldı. Eksiltmemizi yaptık. Şimdi arkadaşlar bu sıramı birebir ilmeklerimi tek tek yine öreceğim. Dediğim gibi her defasında burun kısmında bir eksiltme yapıp bir sıra eksiltme yapıp bir sıra düz örüyorduk. Bunu unutmayalım. Evet, ön tarafta da yine 6 ilmeğimi birden örüp bitirmiş olacağım burayı. Şimdi bakın iki tarafta da 6 ilmeğim kaldı ya. Bunu 6 ilmeğimi şimdi çift çift örüp 3 ilmeğe düşüreceğim. Bakın son 3 ilmeğim kalıyor burada. Şimdi arkadaşlar burada etamin iğnesini alıyorum hemen. Şimdi burada bakın 3 tane ilmeğim kaldı. Bunu bakın arka taraftan alarak bu şekilde bu kısmı topladım. Şişimi aldım. Şimdi diğer tarafta da aynı şekilde evet. Bakın bu şekilde hallettim. Şimdi şöyle yapıyorum. Burayı iyice çekiştirip kapatıyorum gördüğünüz gibi. Burada o topladığım ilmeklerin içerisinden birkaç defa geçin. Birkaç ilmeğinden açılmasın. Tekrardan bakın iç tarafa girip iğnemi içe çekiyorum. Artık burada bitireceğim.
Şimdi buralardan herhangi noktalardan arkadaşlar geçerek bu ipinizi kaybedin. Şimdi ben orayı sonra halledeceğim videomun uzamaması için. Bakın çorabımı bitirmiş oldum. Şunları içine alayım. Dediğim gibi sonra temizleyeceğim onları. Evet. Çorabımızı bu şekilde keserek bitirmiş olduk. Bakın ne kadar güzel, muntazam duruyor. Hazır gibi durdu. Bütün detaylarıyla sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Çok basit örebileceğiniz şekilde anlatmaya çalıştım. Videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.